Instagram'daki adam mesela arabayla para taşıyor ya şu anda. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Kaç dolar var? 16.000 dolar. Ha, Türkçeyi biraz biliyorsun. Hadi oğlum, gözümüzü alın başkan. Eyvallah, sağ ol. Baksana, alsan götürürsün parayı ya. Çok taze. Taze, hepsi taze. Günlük abi. Buraya, Erbil'e tatile gelinir mi? El arabasıyla para taşınan bir yer görmüş oldum dünyada. Tamam. Tamam ya. Tamam. Anlamadım. Para burada resmen çöp. Ciğer söyledim. Of. Çok iyi. Yani aslında burası bir dolar borsası. Gördünüz mü? Bu kadar iyi işte insanlar. Gözüm başım üstüne deyip ikram etmeye çalışıyorlar. Bunu hep duydum. Ülkenin en büyük geliri tabii ki petrol. Dünyanın en büyük 5. petrol rezervi burada. Birinci sıradaki ülke ise Venezuela. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Irak gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Irak ayağına hoş geldiniz böyle bir yerden. Nasılsınız? Umarım her şey harikadır. Bugün yine hiç böyle plan yapmadan rastgele Irak'ın Erbil şehrinde dolaşacağım. Birkaç nokta belirledim kendimce, sizlere onları göstermek istiyorum. Önceki bölümde Irak'a nasıl geldiğimi, Kuzey Irak'taki bu vize almadan gelebildiğimiz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil'e nasıl ulaşım sağladığımızı, ilk izlenimlerimi anlatmıştım. Hatta Instagram bir hayalin peşinde hesabında da şu an böyle bir tartışmalı durumlar söz konusu. Çünkü biliyorsunuz burası Irak ülkesi ama bulunduğum yer özerk bir bölge. Liderleri de yöneticileri de Barzani. Nasıl ki size Moldova'ya gittiğimde oradaki Gagavuz Türklerinin özerk bölgesini, Transdinyester'i özerk bölgesini, yani iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkeze bağlı olduğunu anlattıysam burada da aynı şey geçerli. Bu konuda biraz böyle tartışmalar yaşandı ama bu ülkenin gerçeği de bu. Bu bölge Birleşmiş Milletler'den resmi olarak tanınmadığı için, yani 197 resmi ülke içinde olmadığı için ben aslında resmi olarak Irak ülkesindeyim ama Kürdistan özerk yönetim bölgesi olduğu için burası, ülkenin kuzeyi olduğu için, Kuzey Irak olduğu için başkenti Erbil'i anlatmıştım. Instagram'da böyle bayağı bir tartışma konusu olmuş ama yani bulunduğumuz ülkelerin iç işlerini ve demografik yapılarını göz önünde bulundurarak yönetim sistemlerini anlatmaktan biz sorumluyuz. Benim işim bu ve tamamen tarafsız bir şekilde gözlemlerimi, öğrendiklerimi anlatmakla mükellefim sizlere. Buranın da hikayesi, yönetim şekli bu şekilde. O yüzden bugün Erbil'i birlikte gezmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda size çok ilginç yerler göstereceğim, adreslerini bulabilirsem. Şimdi video başlamadan önce, ya biliyorsunuz bu işi sürdürülebilir bir şekilde yapmak için sizlerin beğenileri ve yorumları benim için çok değerli. Sizin çok bir zamanınızı alacak ama bizim algoritmanın çalışması ve videolarımızı önerme anlamında çok kıymetli bir detay olur. O yüzden Denizciğim, severek takip ediyoruz Irak gezini, dünya turlarını gibi yorumlar yazıp videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. O yüzden hanımlar beyler, ülkeye girişi yaptık. İlk bölümde anlat. Çaylar, çekirdekler hazırsa artık yavaştan gezmeye başlayabiliriz. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Irak gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Güne başladık. Sabah saatleri burada ünlü bir pazar var. Dolar pazarı diye geçiyor. Onu ben hep internette görüyordum ama hiç gitmek nasip olur mu diye düşünmemiştim. Sonra internetten bir baktım Erbil'deymiş. Onu araştırıyorum. Bulamadım ama. Yani alfabeden dolayı istediğiniz her şeyi bulamıyorsunuz. Şu üst geçitten karşıya geçin dediler. Birilerine sordum. Şansımı deneyeceğim. Çalışmayan bir yürüyen merdiven. Çıkalım bakalım şuradan. Erbil'de bu ikinci günüm. Böyle taksiyle ulaşımı çok rahat sağlıyorum. 2 dolara, 3 dolara birçok yere gidebiliyorsunuz ve her yer asfalt, yollar geniş ama tabii ki bir körfez ülkelerinin temizliğini göremiyorsun. İran'dan daha iyi ilk izlenimlerim ama tabii ki bir Dubai'nin, Kuveyt'in, Katar'ın yanından bile geçemez. Böyle bir havadaki tozu, eskiliği hissediyorsunuz. Peki ilk izlenimlerime göre buraya, Erbil'e tatile gelinir mi? Yorumu siz yapın. Şöyle bir yerdeyim şu an. Bak şurada da Türk markası var, Yaşar Bey diye, gördünüz mü? Böyle birçok yerde görebiliyorsunuz Türk markalarını. Taksi çağırdım, bekliyorum. Böyle bir yerde 2 dolara beni şehrin merkezine götürecek.
İşte böyle bir yer. Selamünaleyküm. Kaza oluyordu neredeyse. Çok kötü araba kullanıyorlar. Çok kötü ya. Trafik. Kaos, kaos. لا مو مشكلة بس هي هذا دعم دعم Ha. ازدحام İzdiham, izdiham. لا لا دعم Daha. Karik. سيارة سيارة دعم Evet. هاي Aynen. Böyle böyle gidiyoruz bakalım. Şimdi buranın bir resmi borsası ya da resmi para birimi yok. Sonuçta Irak dinarını kullanıyorlar. Ama bildiğiniz böyle pazarlarda para değişimi, yani exchange office, para değişimi, yani bildiğiniz borsasını kurmuşlar. Oraya doğru şu anda gidiyorum. Çok görüyordum internette, birkaç tane YouTuber arkadaşım da gidip oraları çekmiş. Hani kanlı canlı görmek nasıl bir şey, onu tecrübe etmek istiyorum. Lakin hep bir kaos ve kanalizasyon kokusu var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani, bitmek bilmeyen bir lağım kokusu var kentte. Özellikle merkezde. Şöyle çöpün içinden gidiyorum resmen. Aynı. عين Aynı. Nefsi. علينا Tamam. Thank you. لولا احتياجي لولا ايش احتياجي Tamam. تمام يا Tamam, متوكل. tamam, tamam. يا اهلا وسهلا Anlamadım. Gidiyorum. Şöyle bir pazara girdim. Şimdi ilerliyorum. Etrafta ne ararsanız var. Yani bütün pazarlar çok canlı. Ve şehir 7/24 yaşıyor. Özellikle insanlar akşamüstü dışarıya çıkıyorlar. Sabah birçok yer kapalı oluyor. Bilmeden gezmek çok zor. Anlaşamıyorsun. İngilizce de bilmiyorlar. Kürtçe bilmen lazım. Türkmenler var, Türkçe konuşabildiğin. Önceki bölümde göstermiştim. Çok da burada yaşayan nüfus da var. Bir onlarla anlaşabilmiştim. Aha burası. Burada olması lazım. Böyle bir yerde ama deneyeceğiz. Hangi parfümün, hangi sigaranın, hangi elektronik eşyanın imitasyonu burada. Ve o kadar uygun ki fiyatları, onları da gösteririm. Yani orijinalinden daha iyi yapmışlar. Aha. Burası işte. Şu cadde komple para caddesi. Abi bütün para sokakta. Bu kadar sokağın içinde para olan bir yer görmemiştim. Şuraya bak. Komple bütün cadde para sayma makineleriyle kaplı resmen. Ve bunların hepsi aslında küçük bir döviz bürosu. Baksana, alsan götürürsün parayı ya. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Arkamdaki insanlar bildiğin bağırış çağırış para pazarlığı yapıyorlar. Şurada. Yani aslında burası bir dolar borsası. Şu an bildiğiniz sokakta canlı bir borsa görüyorsunuz. Az önce bir adam geldi, çekme dedi. O yüzden böyle kendimi çekerek anlatıyorum. İnanılmaz. İlk defa böyle bir şey gördüm. عمر Bak aslında böyle bir pazarın içindeyim. Ama burası ne yazıyor tam göremiyorum, bilmiyorum alfabeyle. O yüzden okuyamıyorum ismini bile. Böyle bir yer. Para burada resmen çöp. Baksanıza kucaklarda taşınıyor. Az önce adam parayı kucağına almış, boyu kadar var. Taşıyarak sokakta gidiyordu. Bak onlar da öyle. Herkesin elinde kucak kucak, balya balya para, koştura koştura ticaret yapıyorlar. Abiye şimdi 5 dinar verdim. Bu parayı çekmek için yaklaşık olarak 3 dolar. 5 dinar işte. How much dollar is this? How much dollar? $10,000.
This. Kaç dolar var? 16.000 dolar. Arkamdaki adam mesela arabayla para taşıyor ya şu anda. İnanılmaz. Baksana. Şuraya bak. El arabasıyla para taşınan bir yer görmüş oldum dünyada. Sanırsın marul taşıyor. Varsa hani daha önce böyle bir yer gören yazsın yorumlara. Ben ilk defa gördüm. İlginç bir tecrübeydi. Abi baksana bitmiyor. Dışarıya çıktım. Hala burada da paralar var. Ama aynı zamanda hayat o kadar iç içe ki hemen yanı başında bir kasap. Her şey sokakta. Böyle buzların üstüne koymuşlar kelleleri de. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok taze. Taze, hepsi taze. Günlük abi. Buralarda çok hayvan var. Çok bol, bereketli değil mi? Var, kuzu var. Ne kadar mesela bir kilo kuzu? Kilosu kuzu eti. He. 18 dinar. 18 dinar. 18 dinar evet. 13 dolar. Dikkatimi çekti. Çok kuzu var ya sizde. Maşallah. 13 dolar. 13 dolar değil mi? Güzel. Sağ ol. Hoş geldin, gözümüz sağ ol. Eyvallah. İsmin neydi? Deniz benim ismim. Deniz. YouTube'da. YouTube'da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çay iç abi. Çekiyorum buraları işte, geziyorum. Çay bizim ya. Ha, eksik olma. Yemeğe gidiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi gördünüz mü? Sürekli böyle bir davet ediyorlar. Sürekli bir ikram ediyorlar bir şey. Mesela para ödüyorsunuz. Mesela yemek yiyorsunuz. Hesabı ödeyeceksin. Diyor ki bizden olsun diyor. Ve böyle bir naiflikleri var. Çok hoşuma gitti. Şurada da dikkatimi çeken bir şey. Tavuk ayağı satıyorlar. Burada yeniyor mu bilmiyorum ama biliyorsunuz Asya ülkelerinde tavuk ayağını çok severler. Hatta biz Türkiye olarak çok da tavuk ayağı ihraç ediyoruz Asya ülkelerine. Bizde yenmediği için. Bak buraları çok beğendim. Ben bir önceki bölümde buralara gelmemiştim. Gerçekten daha bir pazar gibi. O Kayseri pazar dedikleri yer çok turistikti. Burası daha halkla iç içe. Böyle yerleri daha çok seviyorum. İnsan bazen bir yere gittiğinde şöyle kaosun içindeyken göğe bakmak istiyor. Sonra etrafına bakıyorsun. Diyorsun ki ben neredeyim? İşte şu an ben tam da bunu hissediyorum. Yani Japonya'dan sonra Türkiye'ye döndüm, dinlendim. Ve şimdi böyle bir kaosun içerisinde olunca ya diyorsun sanki böyle zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorsun. Bir ileridesin, bir geride. Bu duygu çok güzel. Allah size de daha ilerini nasip etsin. Ben bu kadarını yapabildim. Sizlere de rehber olabiliyorsa ne mutlu. Ama gerçekten insan hayatında yakınındaki ülkelerden gezmeye başlayıp dünyayı anlamaya çalışmalı. Ev, araba, birçok şey zamanla alınabilir ama gençken gezmek lazım. Bunu her geçen yıl daha çok hissediyorum ve sizlere de kesinlikle öneririm. Bir de ilginç bir şekilde fark ediyor musunuz? Yani video çektiğimi gören bakıyor, yanıma gelmeye çalışıyor. Nedense çok meraklılar bu konuda. Bir muz koktu. Çocukluğumun muzu. Şöyle şuradan bir tane muz alacağım. Kardeşim şöyle bir muz aldım. Şimdi burada 1 dolar 1.3 1.4 dinara denk geliyor. 1 kilo muz da 1 dinarmış. Ben de bir tane aldım. Çocuk dedi ki peşinden koşturarak olmaz olmaz böyle haram dedi. Paramın üstünü verdi. Yani 30 liraya falan yaklaşık olarak 1 kilo muz alabiliyorsunuz. Bakalım kokusu kadar kendi lezzetli mi merak ettim. Çok güzel. Böyle çarşının içinde dolaşıyorum. Zeytinlerin güzelliğine bak. Yalnız tezgahlarda çok güzel bir bolluk var. Bizim aynımız tezgahların tasarımı, ürünlerin çeşitliliği olarak bile. Bak sokakta bile hemen şöyle bir baklava alıp yiyebiliyorsun. Direkt canlı canlı birçok şeyi sokağın ortasında satıyorlar. Tabii yani gelişme anlamında daha buranın yolu var. Etraftaki çöpten de anlayacağınız üzere ve çoğu şey sokakta satılıyor. O yüzden elle çok dokunuluyor, çok temas ediliyor. Bu coğrafyanın da değişmeyen çok uzun yıllardır bence kaderi bu zaten. Yani bu konuda hassassanız özellikle pek rahat etmeyebilirsiniz. Artık buradan çıkıyorum. Bakın solumda da poşet poşet paralar sayılıyor. Güzel bir pazarda bir ülkenin, şehrin dokusunu anlamam. Şuraya bak, para elinin altında resmen ya. Bu kadar güvenli burası. Yani bu paralar bu kadar sokaktaysa demek ki güvenli yerdir. O yüzden hani buraya gelmeden önce bu konuda çok gergindim ama hiç güvenlik konusunda sıkıntı yaşamadım. Bir ülkeyi ve şehri anlamak için ben pazarlarını gezmeyi çok severim. Burası da gerçekten halkın yaşamının izlerini görebileceğiniz, gündelik hayatın aktığı keyifli bir yerde. Devam. Gezelim bakalım. Bugün o kadar güzel bir hava var ki çok güzel oluyor gezmesi şu an burada.
Her şey sokakta yaşanıyor burada, biliyor musunuz? Bakın her şey. İbadet de, yeme içme de, ticaret de, aklınıza gelebilecek her şey resmen kaldırımın üstünde akıyor. Ya burada çok güzel meyve sucular var. Şöyle güzel bir meyve suyu içmek istiyorum. Ha, bura bayağı temiz benziyor. Ya sokaktakilere güvenemiyorum. Pis olabilir çünkü bardaklar vesaire. Selam. Aleykümselam. Ne içsek? Portakal var. Baksana. Ne ararsan var. Ban. Böyle bir yer. Böyle bir şey yaptı arkadaş. 3000 dinar ödedim buna. 2,5 dolar. Çok güzel. Şimdi enerjiyi alırız. Biraz tepeye çıkacağız. Birazdan şehri yukarıdan izleyeceğiz. İnsan buralara gelmeden önce mesela bir ön yargıda bulunuyor. İran gibi. Mesela İran'da kadınlar başlarını örtmek, kapatmak zorunda. Ama burada o kadar böyle makyajını yapan, saçı açık, üstü açık, rahat bir şekilde giyinen kadınlar gördüm ki bir anda ön yargılarım yıkıldı. O yüzden muhtemelen siz de böyle bir şey düşünüyorsanız, sonuçta bir Orta Doğu ülkesine geldiğimiz için yanılıyor olursunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi şehri bir önceki bölümde Citadel dedikleri kalenin olduğu yerin girişine kadar size getirmiştim ya. Bu sefer sizi kalenin içine sokacağım ve hem kaleyi anlatmak istiyorum hem de bu kalenin içini beraber gezeceğiz. Hadi gelin. Ama gerçekten çok bakımsız. Yani en ünlü tarihi yerindeyim. Her yer pislik ve düzensizlik içinde. Benim yorumlarımı biliyorsunuz. Ben hiç taraf tutmam. Tamamen şeffafımdır. Gördüğümü söylerim. Tarihi noktalarına iyi sahip çıkamamışlar. İnanılmaz ya. Dün de kapalı dediler, bugün de kapalı dediler. Giremiyorum. İçeride tekstil müzesi var. Kürt Tekstil Müzesi diye geçiyor. Buradaki işte üretilen ürünleri görebileceğiniz bir müzeymiş. Ama almıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yine oturdum. Erbil'in meydanının manzarasını izliyorum. Ne yapayım? Birazcık benimki kervan yola dizilir misali oldu. Hiç plan yapmadan dolaşıyorum şu an. Ama niye kapalı 2 gündür anlamış değilim. Şimdi biraz burada takılıp dinleniyorum. Manzaraya falan bakarken yanıma Servet'ten böyle barlar almıştım. Bu bizim Fethiye'mizin markası. Hem Fethiye'de Göcek'teki mağazalarından hem de online olarak artık Servet'in böyle ürünlerini alabiliyorsunuz. Böyle barları var ama daha birçok bizim bölgenin ürünlerinden, tahinlerinden, şeker ilavesiz lokumlarından ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Hem dükkanlarında hem de online mağazalarında. Detayları açıklamaya bırakırım. Oradan da bakarsınız. Bu mesela Antep fıstıklı barları hatta artık birçok zincir marketlerde de görebilirsiniz. Bizim Fethiye'mizin gururu olduğu için sizlerle seve seve paylaşıyorum. Hatta Bali ve Singapur'da da tanıtımlarını yapmıştım. Onlar da sağ olsunlar benim dünya turuma destekçim oldular. Böyle bir bar mesela alıyorum, bunu çantama atıyorum. Böyle enerjim düştüğünde direkt çıkartıp yiyorum. Ve çok lezzetli de. Şöyle. Yani reklamını yaptım. Helal hoş olsun. Gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çok çok iyi. Şimdi şöyle aşağıya gider, eksik kalan yerleri de gezeriz. Servet'in de web sitesini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Ben de dünya turumda sponsorum oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Hadi bakalım Erbil gezimiz devam etsin. Baksana şu paranın üstünde Saddam'ın falan fotoğrafları vardı. Onu ilk defa gördüm. Burada da döneri o kadar çok seviyorlar ki bakın. Koca dönerler yapıyorlar. Soldaki et, sağdaki tavuk. Yeme içme var ya, birebir aynı. Hiçbir farkı yok. Hangi marka arıyorsunuz ya? Dolce Gabbana'lar mı? Nike'lar mı? Adidas'lar mı? New Balance'lar mı? Hepsinin benzerini yapmışlar pazarın içinde. Koku. Merhaba, selam. Koku olayı çok güzel Arap ülkelerinde. Bu parfümcülerde, kokucularda hep böyle esans kokuyor ve sokağa o koku yayılıyor. İnsan ister istemez böyle bir dönüp bakıyor bu koku nereden geliyor diye. Bir de gidelim şurada kaybolalım, ne olacak bakalım. Her yer ikinci el telefon, her yer. Yani bu kadar telefonun, paranın sokakta olduğu
Başka bir ülke görmedim. Her şey sokakta. Bak bunların hepsi telefon satıyorlar cam tezgahların altında. Direkt gelip artık nasıl telefonlar, kayıtlı mı, kayıtsız mı, sıfır mı, ikinci el mi bilmiyorum. Alabiliyorsunuz. Böyle. Bu ne ya? Güzel kokuyor. Pişiye benziyor. Ne bu? What is this? Bu burgul. Burgun. Neyden yapılıyor? Unla. Undan. Undan. Türkmen misin abi sen? Un. 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 Güzel kokuyor. Tokum. Teşekkür ederim. Bir dahakine. Davet edelim. Otur. Eksik olma. Başım üzerine. Yeni yedim. Bir şey de Eksik sağ ol sağ ol. güzel olur. Eyvallah abi. Başım üzerine. Başım üzerine. Teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar. Ya sana da iyi akşamlar. Sağ ol, sağ ol. Gördünüz mü? Bu kadar iyi işte insanlar. Gözüm başım üstüne deyip ikram etmeye çalışıyorlar. Bunu hep duydum geldiğimden beri. Mesela birçok ülkeye gittiğimde telefonla, kamerayla neyle çekiyorsam insanlar rahatsız olurlardı. Ama burada onu hiç hissetmiyorsun ve herkes sana selam veriyor. Gayet nazik bir şekilde terslemeden kameraya dahil oluyorlar çekime. Yani bunu Asya'da gitseniz bile şöyle yapabiliyorlar. Burada hiç yaşamadım bunu. Çok ilgincime gitti. Hatta ben bundan korkuyordum. Buraya gelirken böyle bir sıkıntı yaşarım. İşte gizli mi çekeyim edeyim diye. Ama gönül rahatlığıyla yani Avrupa'daki birçok yerde bile gerilirken, çekim yaparken, laf yerken burada hiç laf yemedim ve bunu da son bir kez daha göstereyim. Herkes burada şu an telefon satıyor. Burası da telefoncular borsası gibi. Bunlar mesela dünyada çok nadir görebileceğiniz kareler. İnsan buraya gezerken şu telefonlardan kaldı mı diye düşünüyor. Yani o kadar eski telefonlar da var ki yani dokunmatiği falan bırakın 20 sene öncenin telefonları da var. Baksana. 3310 da var Nokia. Nokia 33. Hepsinden var. Baksana. Nokia yok mu? Nokia. Okey. Eski telefonlardan gösterelim dediler, dayı göstermedi diye tahmin ediyorum. Bu kadar anladım çünkü. Size ne demiştim? Burası özerk bir bölge. Kendi yönetimi, kendi meclisi, kendi başkanları ve kendi bayrakları var. İşte bayrakları da bu. O yüzden dış işlerinde bağımsız, iç işlerinde özgür, kendi sınırları içerisinde yönetimine sahip Irak sınırları içerisinde. Irak Kürt bölgesel yönetiminin de başkenti Erbil ama Erbil şeklinde yazılmıyor. Hevler şeklinde yazılıyor. Bu Orta Doğu ülkesine ilk defa gelmiştim demiştim ya. Aslında puzzle'ın eksik kalan 2-3 parçasından bir tanesiydi benim için burası. Daha önceden Ürdün'ü de gördüm, İran'ı da görmüştüm. Ama mesela Suriye'ye gitmedim, İsrail'e gitmedim, Filistin'e gitmedim. Bu ülkeleri henüz görmedim. Irak'a da ilk defa geliyorum. O yüzden birçok şeyi araştırıp, internette okuyup, videoları izleyip size bu videoyu hazırlıyorum. Tabii daha neler bizi bekliyor zamanla göreceğiz. Ama şu ana kadar bu ikinci günüm ve sizlerin ikinci bölümü fena gitmiyor. Aslında Irak ülkesinin 45 milyonluk nüfusunun %75'ini Araplar, özellikle kuzeyini de Kürtler ve Türkmenler oluşturuyor. Ülkenin kuzeyinde Türkiye, doğusunda İran, batısında Suriye, güneyinde Suudi Arabistan ve Kuveyt var. Basra kentine kadar gitmeyi planlıyorum ve Basra Körfezi yani Körfez ülkelerinin ne kadar zengin olduğunu biliyorsunuz. Burası işte o zenginliği alamamış bir ülke. Aynı Suriye gibi. Yani Dubai'nin küçük hali diyorlar Erbil ama bence alakası yok. Arada inanılmaz bir fark var. Körfez ülkeleri uçtu gitti ama diğer Körfez'e bağlı ülkeler hala yerinde sayıyorlar. Ve bundan sonraki rotamda Basra'ya kadar inip ben de Kuveyt'i falan da görmek istiyorum. Bahreyn'i de görmek istiyorum. Onları henüz görmedim. İnşallah sizlere de gösteririm. Ülkenin en büyük geliri tabii ki petrol. Dünyanın en büyük 5. petrol rezervi burada. Birinci sıradaki ülke ise Venezuela. Ve Venezuela'da da dünyanın en büyük şu anda ekonomik krizlerinden biri yaşanıyor. Nerede petrol var bilirsiniz sonunda hep bir dert çıkıyor. Ne kadar tesadüf değil mi? İşte Irak'ta onlardan bir tanesi aslında. Burası o kadar zengin bir tarihe sahip ki ya düşünün Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikasından bir tanesinin Irak'ta olduğu söyleniyor. Resmi olarak ispatlanmadığı için. Ve bununla beraber astronomi, fizik gibi birçok alanda çok önemli bilim adamları buralardan, bu topraklardan yetişmiş. Mesela El-Harizmi gibi. Ama buna rağmen bu ülkede savaşlardan, kaostan ve sürekli bir belirsizlikten kurtulamadığı için
yerinde saymış. Dünyanın en önemli iki nehri Dicle ve Fırat buradan geçip gidiyor. Yani bu kadar da aslında Mezopotamya'nın zenginliğine hem kültürel hem de coğrafi tabiat anlamında bir bolluğa sahip bu topraklarda ne yazık ki gerçek anlamda muhteşem bir gelişmeyi hiçbir zaman son birkaç yüzyılda görememişiz. Ve aynı zamanda gözyaşı diyarı olarak da biliniyor burası. Biliyorsunuz Kerbela, Irak'ta ve Bağdat'a gittiğimde oraya da gitmek istiyorum. Şiiler için çok önemli bir dini yer. Dünyanın en büyük ikinci hac noktası. O yüzden gittiğimde sizlere oradaki gözlemlerimi ve bildiklerimi de aktarırım. O yüzden birazcık ülkeyi anlatırken de bu detaylara girmek istedim. Yine söylüyorum, hiçbir şekilde siyasi, politik ya da dini anlamda ne taraf tutuyorum ne destekliyorum. İnsanları insan olduğu için seviyorum. O yüzden lütfen sizler de bu videonun altına yorumlar yazarken kalp kırmadan barışçıl, bütüncül ve insanca yaşayacağımız şekilde güzel, olumlu yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bayağıdır yürüyorum vallahi, bütün çarşının etrafını dolaştım. Yavaştan karnım da acıkmaya başladı. Şurada bir yerde artık ne yiyeceğiz? Tabii ki kebap yiyeceğiz. Kebap yiyelim. Bak şu restoran dikkatimi çekti. 1975'ten beri ayaktaysa güzeldir dedim. Bu seferki hakkımı buradan yana kullanayım. Bir de burada yemek yiyelim. Geçen Yasin'de yemiştim. Bir de buna bakalım. Vallahi şimdi oturdum. Bir kebap bir de ciğer söyledim. Abi Türkçe konuşuyor. Anlaşabiliyoruz. Şöyle ikram geliyor buralarda. Çorba falan. Dün akşam da ben bir yerde yemek yemiştim. Orada mercimek çorbası vermişlerdi. Bildiğin kırmızı biber çorbası gibi. Domates çorbası. Şöyle yapıyorlar. Makine dairesi çalışıyor. Türkçeyi biraz biliyorsun. Biraz. O zaman Türkiye Çok geliyor. Evet. Turist geliyor. Çok Türk. O yüzden pratik yapıyoruz. Bana oğlum. Gözümüzü ala başkanım. Eyvallah, sağ ol. Hocam sen abi. Eyvallah abi. Ne istesek var ya bak. Adana, Adana var. kuşbaşı var, tavuk şiş var, ciğer var, yürek başı var, Daha ne olsun? böbrek var, Böbrek de var. kuzu pilav var, kuştan pilav, tavuktan pilav var, haşlama kırmızı et su. Eski bir restoran mı burası? Eski deme, 1975 yazıyor. Evet. Tarihi. Bak tarihi. Baba mı? Evet. Baba. Babam. Baban. Tamam. Bana ol abi. Tamam abi. Sağ ol. Eyvallah. Güzel abi. Buyurun. Yemekler çok iyi. Şöyle bir ciğer ve kebap söyledim. Çok güzel kokuyor. Bu sefer farklı bir yerde yemek istedim. Sonuçta ne kadar tecrübe edersem o kadar kıyaslama şansım olur. Burada ilginç bir şey göstermek istiyorum. Böyle turşular geliyor ve turşular şu renkte oluyor, turuncu. Biraz tatlı gibi. Ve istisnasız her yerde şöyle sıcacık, yeni yapılmış, taptaze bildiğiniz ekmek geliyor. Yufkanın biraz daha ekmek hali gibi. Şu şekilde. Bakalım buranın kebabı nasılmış. Bu da çok güzel. Şöyle de ciğer söyledim. Of, çok iyi. Bak ciğer daha çok şok etti beni. Ayran içiyorum ya bildiğiniz. Hem de pet şişede ev ayranı. Harika. Ya baksanıza bak şöyle hemen ayrılıveriyor bak dokunduğum an. Kebap böyle olur ya. Hiç bu kadar güzel bir yer çıkacağını tahmin etmemiştim. Afiyet olsun. Yemekler şahane. Bak o kadar çok sevdim ki gittim 2 şiş daha attırttım ciğer ve yürek. Yani beklentilerimin hem çok üstündeydi hem de bizim damak tadımıza çok yakın. Hani sanki bir Adana'da, Antep'te, Urfa'da kebap, ciğer yiyormuşum gibi hissettim. Harikaydı. Biz yarım ekmek köfteyi ayranla aynı anda bitirmeye çalışan toplumlarız. Orta Doğu toplumu olarak. Benim ne işim var? Japonya'da ramen'de, sushi'de, Kobe bifteğinde. Bizim özümüz bu işte. Mis gibi. Bir anda Japonya'dan sonra bu aklıma geldi. Tamam abi. Her şey çok iyi abi. Kuzu de. Kuzu. Kuzu de hepsi. Hepsi. Hepsi kuzu de. Sizde kuzu çok maşallah bol. Eyvallah. Burası kuzu kaynıyor. Bizde kuzu nasıl bu kadar pahalı? Yorum yapmayacağım. Yorumu siz yapın. Çok lezzetli görünüyor. Ben Irak'ı çok sevdim. O yüzden Irak'a hoş geldiniz. Bu yediğim ciğer de, bu da yürek.
Ama ciğer daha lezzetli. Yani son yıllarda bu kadar aşkla şevkle bir yurt dışında yemek yediğim bir yer pek hatırlamıyorum. Sayılı parmağı geçmez. Harikaydı. Tıka basa doydum ve çıkarken yine hesap istemediler. Ama tabii ki ben hesabımı ödedim. Burada bir kültür. Yani bizden olsun diyorlar hep. Bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz. Yani ben Batı'ya örnek veriyorum. Gittiğimde Türk'üm dediğimde ne bir misafirperverlik ne bir abi hoş geldin. Yok. Buralarda var. Doğu'da var. Orta Doğu'da var. O yüzden bunu da burada hissettim. Aynısını Azerbaycan'da da hissetmiştim. Orada da çok misafirperverlerdi. İran'da da. Burayı da listeme koyarım. Bu konuda insanların o hoş geldiniz hissiyatı ve Türk'üm dediğimde her seferinde başım gözüm üstüne demeleri çok hoşuma gitti. Karnım tok, sırtım pek. Şimdi çarşının içerisinde dolanıyorum. Ben burayı bir tane YouTuber'da görmüştüm yabancı. Adı da Mam Halil Çayhane. Kafe diye geçiyor ama çayhane diye söylüyor onlar da kendi dillerinde. Böyle tarihi bir çayhaneymiş. İçeriye girip göstereyim. Şimdi burada çay içeceğim. Her yerde zaten merhaba ünlü insanların fotoğraflarını görüyorsunuz. Bu da liderlerinin fotoğrafları. Burada bir çay keyfi yapalım. Abi çay alabilir miyim ben? Çay. Bir tane. Burada çaya direkt şeker koyuyorlar. Dibinde görüyor musunuz? 1 kilo şeker var. Her şeyde Arap ülkelerinin çoğunda da çayı şekerli içiyorlar. Mesela Ürdün'deki çayı daha demlerken içine şeker koyuyorlardı. Tatlı çok severler. Aslında çok zararlı. Bildiğin şerbet gibi. Bu çayı nasıl içiyorlar? Çayın tadı kalmıyor ki şekerden. Neyse otantik ortamın keyfini çıkaralım. Böyle bir yerdeyim şu anda. Ve bir günün daha sonuna geldik. İşte Irak'ın Erbil şehrinde böyle bir gün geçirdim. Sizlere bildiklerimi anlatmakla beraber aynı zamanda benim için de farklı olduğunu düşündüğüm bu ilginç pazarları, çarşıları ve yaşamları göstermeye çalıştım. Önyargılarla geldiğim bir coğrafyada gerçekten şu ana kadar ne güvenlik anlamında ne de insanların nezaketsizliği anlamında bütün o ön yargılarımın yıkıldığı bir gezi yapıyorum. Sonraki bölümde sizlere çok daha farklı bir yer göstermeyi planlıyorum. Ama daha hala planını yapmadım. Erkenden kalkıp yarın yeni bir yolculuğa hazırlanmam lazım. Dediğim gibi amacım buradan başlayan yolculuğumda Basra'ya kadar inmek. Yani Basra Körfezi'nde gösterip ülkeden çıkmayı planlıyorum. Anlatacak, gösterecek, daha tecrübe edecek bir dünya şey olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde artık hangi şehirde devam ederiz bilmiyorum. Benim için de bir sürpriz olacak. O bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Irak'tan selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.